Herkese merhaba, ben Fulden Riç, 29 yaşındayım. Bugün sizlere uyku felcinden nasıl kurtulduğumu anlatmak istiyorum. Öncelikle uyku felci nedir? Uyku felci, e, bilincinizin açık ya da yarı açık olduğu ve henüz e, fiziksel hareketlerde bulunamadığınız olaya denir. Yani aslında zaten bunun iki çeşidi var. Ya uykuya dalarken oluyor ya da işte uykudan uyanmaya çalışırken oluyor. Bilinciniz açılmış oluyor. Bende genelde ikincisi oluyor. Uykudan uyanmaya çalışırken oluyor. Çünkü bu bana genelde gece 4, 5 o civarlarda oluyor. Yani sabah hava aydınlandığında pek olan bir şey değil. Niye bilmiyorum ama genelde o saatleri buluyor. Şimdi ben kendi tecrübemden bahsedeyim. Çünkü bu dünyada herkeste hani yani çok fazla insanda oluyor. Her yerde var. Pek çok nedenleri var. Onları da anlatacağım. Ben kendi tecrübemi anlatayım. Bana bu yıllardır oluyor ve sürekli uykudan uyanmaya çalışırken oluyor ki genelde gözlerimi artık açmış oluyorum ama fiziksel bir harekette bulunamıyorum. O durumda da gözlerim açılmışsa eğer etrafımda gördüğüm işte pencereden ya da pencerenin dışında belki bir ağaç sallanıyor olabilir ki oldu böyle bir şey. Ağaç sallanıyorsa onun yapraklarından böyle hani beynim ona bir anlam yüklüyor. Yani sanki böyle bir canavar geliyor böyle üstüme beni yakalayacak. İşte ya da mesela başka bir arkadaşımla konuştum. Onda da böyle oluyor. O da hep bir insan olduğunu, ona kötülük yapacak olduğunu e, görüyor. O uyku felcini yaşarken. Aslında işte bu beyninizin o gördüğünüz imgeleri nasıl yorumladığına bağlı bir olay. Ben bir canavar olarak görüyorum. Artık çok filmi hani fiction filmleri izlediğim için mi böyle beynim ona yoruyor bilmiyorum. Ben de böyle oluyor. Ya da işte mesela benim yatağımın karşısında bir kapı var. Kapının üstüne annemin hiçbir zaman hani asmamı istemediği şeyleri hep asıp duruyorum. Oraya astığım için de gözüm açıldığında oradaki işte havluysa havludan böyle bir hani uçan insan figürü gibi bir canlı hani bir ruh üstüme geliyor gibi düşünüyorum. O işte bir boğulma anı yaşıyorsunuz. Hani böyle sanki boynunuza biri yapışıyor ya da hani nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. Hani bu yaşamak lazım cidden ki umarım yaşamazsınız. Çünkü başlarda ilk olduğu zamanlarda ben işte ortaokul yıllarımı falan hatırlıyorum. İlk olduğunda insan korkuyor. Yani bu ne diyorsun hani? Ne oluyor be boğuluyorum işte. Üç harfliler geldi ya da uzaylılar falan bana hani saldırıyorlar, beni ele geçiriyorlar, ruhumu alacaklar, kaçıracaklar gemilerine. Çocukken böyle bir sürü fantaziler kuruyordum yani korkarak. Ee, Genelde zaten benim çığlık atmamla birinin, genelde anne diye bağırıyorum, biri geliyor beni uyandırıyor. Ağladığım pek olmuyordu yani çocukken de olmuyordu zaten. Ondan sonra işte biri uyandırdığında hani ufak bir dürtmeyle uyanabiliyorsunuz. Hani hemen kendinize geliyorsunuz ama o arada belki çok saniyelik bir olay ama size çok uzun geliyor. Bir kabusa dönüşüyor. Ama kabusla karabasan dediğimiz yani uyku felci arasındaki fark kabusta tamamen bir rüya hali hani kötü rüya diyelim. Ama karabasanda uyku felcinde aslında fiziksel bir uyku problemi yaşıyorsunuz. Beyniniz ve kaslarınız, vücudunuz arasında işte o uyku evresinde gelişen bir problem. Bu da ben nasıl atlattım? Ben hani yani şöyle söyleyenler var işte çok fazla kafein tüketmek ya da çok fazla kilolu olmak bu gibi şeyler etkiliyor diyorlar. Ama bence böyle hiçbir alakası yok. Çünkü kahveyi bırakmayı da denediğim dönemlerde de ben gördüm. Ki çocukken zaten kahve içmiyordum ya da kafein hiçbir şekilde almıyordum. Zaten uykum hani benim her zaman düzenliydi hani belki onunla ilgili olabilir mi? Bağlantısı var mı yok mu onu bilmiyorum. Uykunuzu düzene sokun derler hep. Ama beni etkileyen şey ne? Ya ben şişmanken de bunu görüyordum. Zayıfladıktan sonra da bunu yine aynı sıklıkta görmeye başladım. Benim sıklığım haftada ki ben bunları not almaya başladıktan sonra fark ettim. Haftada bir iki olduğu dönemler oluyordu. İşte ayda bazen ay olarak baktığımda bazı aylarda 5-6 kere olmuş. Bazı aylarda 2 defa olmuş. 3 kere olmuş. Şimdi son 6 aydır sadece 3 kere gördüm. 2 gece gördüm. Yani bir gece 2 defa gördüm. Bir gece bir kere gördüm.
Neden gördüğümü de şöyle düşünüyorum. O gece yine ben çok yakın saatlerde olmasa da uyumadan birkaç saat öncesinde, hani 2 saat falandı sanıyorum, 2 ya da 3 saat öncesinde koca bir paket cips yemiştim. Tek başıma yemiştim. Ki çok sık yaptığım bir şeydir normalde. Ben zaten hani bana bakanlar sen nasıl kilo oluyorsun ya, nasıl kilo olsun falan derlerdi hep. Ama benim ya, çünkü gündüz bir şey, pek bir şey yemiyorum. Yani yemiyorum derken hani e, normal insanlar ölçülerinde yiyordum. Hani normal öğünler, normal porsiyonlar tüketirdim. Ama benim olayım 5'ten, 6'dan, 7'den, 8'den sonra başlıyordu her gün. Yani abur cuburlara abanıyordum. O şekilde ben zaten kilo alıyordum. Çok geç saatlerde de yatan bir insan olmadım hiçbir zaman. Şu işsiz olduğum son 6 ayı saymıyorum. Şimdi hazır işsizken, evdeyken çok fazla yemek yemiyorum zaten. Hani acıkmıyorum, yemem gerekmiyor. Neyse, dediğim gibi hani ben bu uyku felcinden bu şekilde kurtuldum. Kurtuldum derken hani 6 ayda 3'e indirdim. Yani sadece 2 gece görmüş oldum. Bu yani bundan son bir senedir de hani azaldıkça azalan bir olay. Ne kadar siz dikkat ederseniz uyumadan önce yediklerinize o kadar azalıyor. Hatta geçen sene Instagram'ım vardı o zaman işte. Bir tane Avusturyalı bir tane şarkıcı, Sophie ya da Sofya gibi bir şeydi ismi. Tam hatırlamıyorum soyadını. O da Instagram'da yayınlamıştı işte nasıl kurtulabilirim diye. Bu kadar çok sık yaşayan var mı aranızda diye. Bana oradan aslında jetonum düştü. Hani bunu paylaşayım. Sonuçta bunu yaşayan tek insan ben değilim. Çok var yani, hatta Facebook'ta bunun grubu kurulmuştu, Sleep Paralysis diye. Oradan da destek alabilirsiniz. Ben ona da söylemiştim, Sofya'ya. Yemeden uyumadan önce yediklerine dikkat etmen lazım. Bende bir tek işe yarayan bu oldu. Yani ne uyumadan önce su iç ya da süt iç ya da işte meditasyon yap bilmem ne. Hani bunları yaptığım dönemlerim de oldu, yapmadığım dönemlerde oldu ama ben aynı sıklıkta yaşamaya devam ettim karabasanlarım ve artık alışmıştım. Dediğim gibi o çocukken ilk başlarda korkuyordum ya. Onları yaşamıyordum yani. Uzun yıllardır artık hiçbir şekilde korkmuyordum o gördüğüm üstüme gelen canavarlardan. Hatta artık bilincim, hani dediğim gibi uyku felcinde bilinciniz açık olmuş oluyor kabustan farklı olarak. Bilincim açık olduğu için artık diyordum ki senden korkmuyorum. Hani sözde üstüme gelen canavar var ya, ya da işte kötü insan, bana saldıran, beni işte ruhumu ele geçirmeye çalışan uzaylılar, onlarla konuşuyordum artık yani. Bilincin açık çünkü, diyorsun ki hadi artık bitsin, hani bitsin de uykuma devam edeyim. Bana bir şey yapamayacağını biliyorum. Bana işte değemeyeceğini biliyorum. Ve şöyle bir şey oldu aslında. Şunu da söyleyeyim. Neden bilmiyorum. Artık bana dokunabilmeye de başladı. Yani normalde işte üstünüze kadar gelir böyle. Buranıza böyle geldiğini hissedersiniz. O anda zaten çığlıktan biri sizi uyandırmış olur artık. Hep öyle biterdi ama artık bana dokunabiliyor. Yani en son rüyamda, kabusumda, karabasanımda iki tarafımdan, şu iki omuzlarımdan bana bir şey dokundu. Yani çok net hissettim. Hani üstümde yorgan vardı ama bana bir anda böyle bir şey dokundu buralarımdan diye hissettim. Uyandığımda hatta bana dokundu, bana dokundu diyordum. Neyse, böyle oluyor işte. Yıllardır anneme derim, anne korkmuyorum derim ama annem hala korktuğumu sanarak bismillah bismillah kızım iyi misin diye böyle gelir. Çok tatlı oluyor annem de. Neyse, böyle işte, hani tek söyleyebileceğim, birincisi uyumadan önce yediklerinize dikkat edin ve normalde atıyorum son 3 saatte bir şey yemiyorsanız onu 4 saate 5 saate çıkartmaya çalışın. Yani biraz fark yaratın ve bunun zaman olarak, yani nasıl diyeyim, hani dediğim gibi hani son 6 ayda sadece 2 gün 2 gece ben bunu yaşadım. Önceden işte ayda dediğim gibi 4 kere 5 kere 6 kere yaşadığım oluyordu. Gecede 3 kere bunu yaşadığımı biliyorum. Hani kabus değil kesinlikle. Uyku felci yaşıyordum. Yediklerime dikkat etmem fayda sağladı. Umarım siz de denersiniz ve işe yarar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.